Merhabalar herkese. Yeni bölümümüzden selamlar. Dilmin, Nurgül ve ben bu hafta sizlere yeni bir konuyla geldik. Başlamadan önce nasılsınız? Haftanız nasıl geçiyor? Benim haftam güzel geçiyor. Selamlar, tekrar özdeştik sizinle de. Ama heyecanlıyım yeni bir bölümde buluştuğumuz için. Ben de aynı şekilde. Benim de güzel geçiyor. Bir tatilden döndüm geldim. Çalışmaya devam. O zaman konumuza hemen geçiş yapıyorum. Bu hafta kullandığımız tool'lar üzerine konuşacağız. Şirketlerimizde hangi tool'ları kullanıyoruz, hangi aşamada hangi tool'ları kullanıyoruz, bunlar üzerine konuşacağız. O zaman şimdi direkt olarak konumuza başlayabiliriz. Konumuza başlamadan önce ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında hani bu bölümün amacı herhangi bir reklam ya da herhangi bir ürüne değerlendirmek değil. Daha çok biz gerçekten şirketlerimizde hangi tool'ları kullanıyoruz, hangi aşamalarda kullanıyoruz, onlarla neler yapabiliyoruz. Bunların üzerinden geçmek ve bunu yaparken de tasarım süreçleriyle bağdaştırmaya çalıştık. İşte research'ta hangi tool'ları kullanıyoruz, tasarım aşamasında hangi tool'ları kullanıyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz. O zaman ben ilk research tool'larıyla başlamak istiyorum. Aklınıza gelen ilk tool hangisi? Şimdi research deyince aslında bir sürü çeşitli metot var. İstenilen, araştırılan soruya göre kullanılabilecek birçok yöntem var. Bunları söylerken benim aklıma ilk gelen açıkçası interview yöntemi. Yani genelde projenin en başından başladığımız için söylüyorum. Yani projemiz generatif bir study'de olduğunu düşünürsek aslında bize bir yön vermesi için interview'larla aslında kullanıcıların gerçek ihtiyacını, gerçek problemini veya projenin gidişatı neyse oradaki how might we sorularına belki çözüm bulabileceğimiz gerekli insights'ları vesaire kullanıcıdan alabileceğimiz yegane yöntem. Ama hani bu bazen daha hızlı ve daha böyle quantitative datalar ihtiyacı olabiliyor ve bu tarz durumlarda survey kullanıyoruz. O yüzden ya benim aklıma survey tool'ları geldi aslında. Bu form builder'lar var. Jotform, Typeform, bu tarz aslında hiçbir kod bilgisi vesaire gerektirmeden çok kolay bir arayüzle seni yönlendiren. Örneğin mesela interview yapacak olabiliriz ve bunun öncesinde hemen hızlı bir pre-survey hazırlamamız gerekiyor olabilir. Kullanıcının personamızı daha rahat betimlememize yardımcı olacak soruları interview öncesi almamız gerekebilir. Bu tarz durumlarda hemen bir survey tool'una ihtiyaç duyuyoruz. Kimi zaman da şöyle şeyler olabiliyor. Belki hani iki tane bir feature'a bir isim koyacağız. Bir özellik geliştirdik. Ve iki tane isim arasında hangisinin daha açıklayıcı olduğunu öğrenmemize ya da ne bileyim car sorting gerektirmeyen daha büyük kategori planlamaları yapacağımız zaman hemen hızlı bir quantitative data almak için bu tarz surveylere ihtiyaç duyabiliyoruz. Çok hızlı geri dönüt almamız gereken durumlarda bu form builder siteleri bizim yardımımıza koşuyor diyebilirim. Mesela pre-survey olarak kullandık. Şimdi sıra interview'da diyelim. Interview yapmanın aslında şimdi günümüzde o kadar kolay ki basit bir Zoom linki bile işimizi görebiliyor veya Teams linki. Hani herhangi bir tane video görüşmesi bizim interview ihtiyacımızı karşılayabiliyor. Veya buna özelleşmiş bazı research tool'ları da var. Lookback.io gibi, usertesting.com gibi. Bunların kendi içindeki özellikleri sayesinde onların kendi kullanıcı havuzlarından da yararlanıp ulaşabiliyorsunuz. Veya direkt kendiniz ulaşacağınız kullanıcı havuzunu belirleyip o ilgili kişilere o tool aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. Bu tarz tool'ları kullanmanın tabii şey gibi yararları olabiliyor. Sizin yerinize kayıt alıyor. Sizin yerinize bir transkript çıkarıyor. Veya hani birden fazla kişi girebiliyorsunuz. Gözlemci de moderatörün yanında girip de birebir o interview'da yer alabiliyor. Hatta o sırada birbirleriyle konuşabilebiliyorlar. Hani moderatör bir şey sormayı unuttuğunda yanındaki gözlemci ona hatırlatabiliyor oradaki chat sayesinde. Sonrasında da not alma tarafları tabii kolay oluyor. Buna özelleşmiş tool'lar kullanıldığında transkripti kliplemesi, özel issue'lar ya da burada önemli bir insights var diye düşünülen yerleri klipleyip de onları ayrı recordlar halinde, ayrı küçük video kesitleri halinde saklayabiliyorsunuz. Üçüncü tool kullanmanın öyle bir faydası var ama interview özelinde bence şu anda günümüzde Zoom, Teams
Belki de hani sadece bir FaceTime araması bile ya da telefon görüşmesi yapanlar var burada. Evet, bu tarz yöntemler de yapılıyor interview'lar sırasında. Birebir tabii ki o da bir yöntem ama biz şu an tool'lardan bahsettiğimiz için Teams ve Zoom olabildiğine kolay. Hele şu yeni AI özellikleri sayesinde artık transkript, summary alma gibi özellikler sayesinde de bence bayağı kolay bir şekilde interview'lar yönetilebiliyor. Demincim güzel anlattın gerçekten hangi tool'ları kullandığımızı interview'larda. Sadece buna ek olarak belki bir tane ben de ürün söyleyebilirim. Copilot Clary diye bir uygulama kullanıyoruz biz de. Senin söylediğin gibi AI support'u var. Onlarda şöyle bir şey oluyor. Settingleri daha önceden yaparsan istediğin toplantıları mesela external bir stakeholder ya da bir müşteri ya da şirkette olmayan herhangi bir insanla interview yaptığında otomatik olarak record yapıyor kendisi. Senin tekrardan mesela Zoom üzerinden record'a basmana bile gerek kalmıyor. O özelliği ben çok seviyorum. Çünkü bazen interview'a başladığımızda record almayı unutuyoruz mesela ya da işte bir tasarımı gösterirken vesaire. O kendi eğer settingleri uygularsak kendisi record alabiliyor. Aynı zamanda senin de söylediğin gibi AI desteği sayesinde hemen bir summary çıkartıp kimin hangi action pointleri alması gerektiğini belirliyor. Bu da güzel bir özellik oluyor dediğin gibi. Benim aklıma bir de UX Praxia geliyor. Tasarım sürecinde kullandığımız tool'lardan birisi. Bunu nasıl kullanıyoruz? Daha çok aslında servis tasarımı yaparken kullandığımız bir tool. Customer Journey Mapping yaptığımızda ya da persona oluşturduğumuzda ya da Impact Mapping hazırladığımız süreçlerde kullandığımız bir tool. Bunu şirkette bizim servis dizayn ekibimiz daha çok kullanıyor. Bizde research çıktılarını onların oluşturdukları bir master mapping var mesela. Arketipler var ve kullanıcı flow'ları var Customer Journey'de. Biz de konumuzla ilgili alana çıktılarımızı oraya ekliyoruz. Hatta onlardan bazen destek alabiliyoruz sorumuz olduğu zaman. Yani Customer Journey'i çok detaylı bir şekilde görebildiğimiz, editleyebildiğimiz, herkes tarafından visible olabilecek güzel bir tool. Tavsiye ederim. Onun haricinde bu research'ları yaptıktan sonra benim en çok kullandığım programlardan biri de Mobin ve SAS Interface. Onlar da aslında benchmark yaparken kullandığım tool'lar. Daha önceki bölümlerde de söylemiştik aslında bir sürü platform var design örneği görebileceğiniz hem UI anlamında hem UX anlamında, flow anlamında. Ya en basitinden bir Behance'dir, Dribble'dır vesaire ya da Medium'daki article'lardır vesaire. Ama bazen de şeyi görmek çok iyi oluyor. Mesela canlıda ve bir sürü kullanıcısı olan ürünlerin benchmark analizini yapmak, özellikle sizin domaininize göre. Onlar çok yararlı olabiliyor. Bunlar da bizim şirketin satın aldığı iki tool daha yakınlarda aldık ve deneyimleme şansım oldu. Mesela ben fintech tarafındayım. İşte ödeme deneyimiyle ilgili ekranları yazdığımda şu an canlıdaki neredeyse en az 20-30 tane product'ın flow'larının hepsini görebiliyorum mesela. Bütün akışlarını, dizaynlarını. Özellikle content design'da da çok işimize yarıyor. Mesela hani fintech domainiyle ilgili yazılan contentler nasıl, butonlar, işte akışlar, checkbox'lar mesela nasıl kullanmışlar, nasıl bir dil kullanmışlar. Çünkü zaten bu ürünlerin de yapılışında bir sürü research yapılıyor, bir sürü survey yapılıyor. Siz hazır o bilgiyi görmüş oluyorsunuz hani en çok o alanda kullanılan kelimeyi. O yüzden hoşuma gidiyor, tavsiye ederim. Peki ne yapıyoruz? Mesela interview yaptık, kullanıcı testi yaptık, Demi'nin anlattığı gibi verileri topladık, benchmark analizi yaptık. Daha sonrasında benim kullandığım, hepinizin de aslında bildiği ürünlerden biri online whiteboarding tool'u olan Miro. Tabii bunun muadilleri de var. Mural var, Figjam çıktı mesela. Bunları çok kullanıyorum. Bunları nelerde kullanıyoruz? İşte brainstorming yaparken ya da işte bir işi planlarken çok kullanabiliyorum. Research olduktan sonra mesela bunları yine user flow'lar çıkartırken, customer journey mapping, empathy mapping yaparken çünkü hazır template'leri falan da var. Onlar da çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda bu tool'ların Slack'le, Jira'yla işte Google Drive'la interaction'ları var. Onlar da güzel oluyor. Mesela biz bir ekiple planlama toplantısı yaptığımızda direkt Jira interaction'ı kullanıp oraya assign edebiliyoruz mesela konuştuğumuz şeyleri. Aynı zamanda workshop yaparken de çok kullandığımız bir tool aslında Miro. Hem stakeholder'larla olan iletişimimizde internal olarak mesela bir research yapmam gerektiğinde bir workshop hazırlıyorum o ortamda ve bir sürü insanla beraber aynı anda editleyebiliyoruz. Workshop'ı çok sorunsuz uzaktan gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda external source'larla da ya da işte kullanıcılarla falan da paylaşabiliyoruz. Tasarımın aslında her sürecinde kullandığım bir tool diyebiliriz.
Aynı zamanda bu tool'u aslında sırf biz değil, ekipteki diğer üyeler de kullanıyor. Sadece tasarımcılar değil, developer'lar da kullanıyor, product manager'lar da kullanıyorlar. Çünkü herkesin kendine has flow'ları var, technical flow'ları var ya da information architecture'ları var ya da ideation session'lar vesaire. O yüzden farklı mesleklerden insanların da kullandığı elverişli bir tool. Kesinlikle katılıyorum. Biz şu anki şirketimizde mesela belki de toplantılarda en sık açılan tool Miro'dur. Çünkü bir whiteboarding işlevi görüyor senin anlattığın gibi ve workshoplar bence inanılmaz verimli geçiyor orada. Mesela bu voting uygulaması, herkesin oy verebilmesi, marklayabilmesi veya süre sınırlarını getirmesi tam bir workshop dostu bir tool. Diğer bir tool da bu araştırma faslını kapatmadan önce kullandığımız, researchlerimizin aslında management'ını yaptığımız, collaborative bir research ortamı sağladığımız aslında tool da Dovetail benim. Bunu nasıl kullanıyorum aslında? Belki farklı amaçlarda kullanan insanlar da vardır bilmiyorum ama interview yaptıktan sonra ya da herhangi bir test yaptıktan sonra oradaki sonuçları direkt Dovetail'de store edebiliyorum ve store ederken de şöyle bir avantajı var. Bunları personelları ya da arketipleri ayarlayarak şirket base'inde bir setup oluşturup işte bu mesela feedback bu kullanıcı profilinden geldi. İşte bu persona için gibi hani research'lerin hepsini store edeceğimiz aynı zamanda da konu bazlı, arketip bazlı, persona bazlı gruplayabildiğimiz research çıktılarını bir program. Ben mesela bu interview'ları yaptıktan sonra önemli olan kullanıcı feedbacklerini işte pain point'lerini ya da ihtiyaçlarını vesaire tagliyorum ve bunları bir yerde store ediyorum. İlerleyen zamanlarda tasarıma geçtiğim zaman da mesela bir tasarım değişikliği yapacağım zaman da bunu developerlarda da bu tool aracılığıyla çok rahat bir şekilde paylaşabiliyorum ve bu sizin yaptığınız çalışmaları daha görünür kılıyor. Bir şeyleri değiştirme kararı aldığınızda neden değiştirdiğinizi aslında çok iyi bir şekilde saklayıp insanlara da transparent bir çalışma ortamı yarattığınızı vurgulamış oluyorsunuz. Böylece değişikliklerinizi sorgulamıyor insanlar, daha çabuk anlıyorlar. Evet, bu repository tool'larının yani bu arşivleme yaptığın research'lar için ve bunları organize ettiğin tool'ların bence en önemli yararlarından biri de ekip işbirliğine sebep olması. Senin de dediğin gibi Nurgül, hani o tagleme, yani sen bir araştırma yapıyorsun ama aslında orada belki de 3-4 projeyi daha da besleyecek, destekleyecek oradan veriler toplayabiliyorsun, insights'lar ve bunu kolayca gerçekten tagleyip de ilgili kişiye atabiliyorsun ve bunlar kendi içinde başka kategorilerde toplandığı için inanılmaz kolay bir düzen oluyor ve herkes rahatlıkla ulaşabiliyor. Biz de Dovetail kullanıyorduk fakat şu anda güncel olarak Condense kullanıyoruz ama zaten bildiğim kadarıyla tüm repository tool'larının bu research arşiv tool'larının benzer bir yapısı var ama bence de çok faydalı. Araştırmalarımızı tamamladık. Birçok tool'u deneyimledik, kullanacağımız metoda göre seçtik, kullandık. Şimdi asıl diğer bir ana noktaya geldik. Tasarım tool'ları. Sizler tasarım tool olarak ne kullanıyorsunuz? Mesela biz her şey için hemen hemen Figma'yı kullanıyoruz. Aynen, biz de Figma kullanıyoruz Elif'ciğim. Yani şu anda zaten etrafım en yaygın duyulan ve en çok kullanılan tool'lardan biri Figma zaten bu alanda. Onun dışında yine Sketch, Adobe XD gibi tool'lar var. Ama şu anda sanıyorum benim en çok bildiğim diyeyim şu anda güncelde Figma. Yani bunun sebeplerinden biri de çok gerçekten kolay bir kullanımının olması. Özellikle cloud-based yani web-based bir platform olması sana her yerden, herhangi bir bilgisayardan direkt kolaylıkla browser üzerinden ulaşmanı sağlıyor. Diğer en önemli artılarından birisi de gerçek zamanlı collaboration yapabiliyor olman. Yani gerçekten senin orada anlık değişimlerini hem developer hem proje yöneticisi hem diğer tasarımcılar herkes görebiliyor. Bu da özellikle ortak çalışılırken bir coworking sırasında diğer tasarımcılarla iletişim sırasındayken çok hızlı aksiyon almanı ve çok hızlı ürünler ortaya çıkarmanı sağlıyor. Yine aynı şekilde feedback, yani comment özelliği sayesinde her türlü feedback'i bırakabiliyorsun. Herkese sorularını sorabiliyorsun. Ve gerçekten hem kolay arayüzü ve hem hızlı geri dönüt vermesiyle gerçekten işleri çok kolaylaştırıyor. Yine versiyon kontrolleri var. Şu anda eski versiyonlara kendi auto save özelliği zaten hali hazırda var ve daha önceki versiyon historisinde güvenle sakladığı için
huzursuz olmuyorsun. Yani hatta bazen sildiğinde bile yanlışlıkla bazı dosyaları biliyorsun ki bu dünyanın sonu değil. Çünkü Figma senin için bunları bir süre saklıyor. Reklam yapıyor gibi olduk ama gerçekten hani çok severek kullandığımızda günümüz onunla geçiyor. O yüzden de hani kolaylıklarını söylemek bence lazım. Yine aynı şekilde dizayn sistemlerimizi o kadar kolay entegre edebiliyoruz ki hani direkt kendi kütüphanenizden, kendi dizayn sisteminizden kompontları çekmek, aradığınız şeyi basit bir search ile anında bulmak, yine onun altındaki varyantlar sayesinde çok hızlı bir şekilde değişiklikler yapabilmek, yani state'ler olsun mesela, hani Hoover efekti buyken seçilmiş hali bu gibi versiyonlara geçiş yapabilmek bu kadar hızlı bir şekilde bence inanılmaz bir kolaylık. Yani dizayn sistem integrasyonu çok güzel. Hatta bilmiyorum hani siz deneyimlediniz mi ama farklı projeler için farklı dizayn sistemler varsa bunların birbirine karışmasını engelleyebileceğin ayarlar bile var. Yani normalde Figma'nın kendi ayarında bir şeyi copy paste yaptığın an ondaki sistemleri, ondaki tasarım sistemlerini kendine hemen çeker ama bunu engelleyebileceğin ayarlar sayesinde de gerçekten bir file'da sadece bir sistem entegre olacak şekilde tutabiliyorsun. Bu da senin brandinin, aslında kendi marka kimliğinin hep consistent bir yapıda olmasına yardımcı oluyor. Yine prototiplemesi ve animasyon yapabilme yetileri kendi içindeki prototipleme özelliği sayesinde çok hızlı ve kolay prototipler hazırlayabiliyorsunuz. Yani tabii ki bazı limitasyonları oluyor. Gerçek product'ta verebileceğiniz bazı durumları Figma'da prototiplerken o kadar rahat gösteremeyebiliyorsunuz. Ama yine yeni gelen özellikler sayesinde bunu da bayağı bir geliştirmişler gördüğüm kadarıyla ve hani prototipleme, hızlı prototipleme ve küçük animasyonlar yaratmada Figma sayesinde yapabileceğiniz bir şey oluyor ve gerçekten inanılmaz yardımcı olan ve severek kullandığınız bir diğer şey de pluginleri. Yani envai çeşit, hani ya acaba bunu yapabiliyor muyumdur dediğim birçok şeyin bir karşılığını, çözümünü aslında ben bu pluginlerde araştırarak bulabiliyorum çoğu zaman. Yani bu çok basit bir şey de olabiliyor bazen. Ne bileyim, arka planı silme durumu. Bazen gerçekten lorem ipsum yazmaya üşeniyorsun ve o örnek tekst yapıştırma durumu. Şimdi yine AI'larla desteklenen bazı pluginler vesaire. Hani gerçekten bu yani bir şeyle zorlandığın an pluginler sana birçok soruna çözüm olabiliyor zaman zaman. Yani bütün bunları düşündüğümde gerçekten Figma bizim zaten elimiz kolumuz. En çok gün boyu kullandığımız en başlıca tool'umuz Figma diyebilirim. Tasarım tool'ları diyelim daha doğrusu. Hani Sketch olur, Adobe XD olur. Ama tasarım tool'ları gerçekten bizim ana araçlarımız. O zaman tasarım tool'larından bahsederken ben de Balsamic'ten kısaca bahsetmek istiyorum. Zaten kendisi böyle low fidelity mockup yapabileceğiniz, hızlı bir biçimde ne anlatmak istiyorsanız, hangi mockup'ı yapmak istiyorsanız sadece pencereler, kutucuklar ve bazı komponentlerle hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tool. O da eğer hani böyle çok advanced bir şey hazırlamak istemiyorsanız, sadece low fidelity mockup yapmak istiyorsanız kullanabileceğimiz tool'lardan biri. Evet, en önemli şey tasarım dedik. Tasarım yaptıktan sonra da aslında bunun da bir kullanıcı testi tarafı var. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Biz hem şirkette Useberry kullanıyoruz, hem testing hem de analiz tool'u. Bunu nasıl kullanıyoruz? Yaptığımız mockup'lar olabilir, wireframe'ler olabilir ya da mesela final bir design olabilir. Bunlarda oluşturduğumuz prototiplerle usability testing yapabiliyoruz aslında. Hem usability testing hem de wireframe'lerimizi, mockup'larımızı yaptıktan sonra ya da işte bu belki final tasarım da olabilir. Finale yakın bir tasarım da olabilir. Kullanıcılarla beraber test etmek istediğimizde bu programı kullanıyoruz daha çok. Bunun da hem Figma ile hem Sketch ile hem Adobe XD ile sizin anlattığınız bütün tasarım tool'larıyla aslında bir interaction'ı var. O yüzden prototipleri kolay bir şekilde buraya yükleyebiliyoruz. Aynı zamanda remote testing ortamı sağladığı için de bence koronadan sonra, Covid'den sonra en çok kullanılan programlardan biri oldu şirketler arasında. Burada bir de şöyle bir özelliği var. Hem user testing yaptığımızda hem A/B testing yaptığımızda ya da daha farklı test içerikleri denediğimizde
girdiğimizde burada task'ları assign edebiliyoruz, içerisine yazabiliyoruz, senaryolar oluşturabiliyoruz ve bunu hem moderated hem unmoderated şekilde Useberry kullanarak yapabiliyoruz. Bu da çok güzel bir avantaj oluyor. Mesela eğer sıkı bir deadline'ınız varsa ve research'e, interview'a, usability testing'e zaman harcayamayacaksanız burada task'larınızı, senaryolarınızı yazıp linki gönderip kullanıcının hem session'larının record edilmesine, petlerinin klik sayılarını, heatmap'ini ölçebileceğiniz analiz programlarının da içerisinde olduğu bir tool. O yüzden tasarımcıya çok fazla zamanda kazandırıyor bence. Aynı zamanda ben şey özelliğini de çok seviyorum bunun. Kullanıcı profili seçebiliyorsunuz. Belli bir yere kadar para ödemenize gerek yok diye biliyorum ama ya mesela gerçek kullanıcıya ihtiyacınız var ve sizin domaininizde B2B çalışıyorsunuz mesela ama B2C tarafında da bir tasarımınız var ve test yapmanız gerekiyor. Kullanıcılarınız hep B2B tarafında. Burada Useberry'de kullanıcı profilini advanced settingleriyle seçebiliyorsunuz. İşte şu yaş aralığında olsun, ilgi alanlarına sahip olsun, şu meslek grubundan olsun ya da bu amaçla ben bir test yapmak istiyorum gibi. Oradan belli sayıda size bir kullanıcı seçiyor, gerçek kullanıcı. Dediğim gibi çok büyük bir kitleye ulaşmak istiyorsanız da bir miktar para ödemeniz gerekiyor sanıyorum. Ve gerçek kullanıcılarla test edebiliyorsunuz bu şekilde. O da güzel oluyor. Çok güzel özetledin sen Nurgül'cüm. Yani bunlar belki ihtiyaca göre küçük küçük şekillenebilir ama aynen bu uzaktan özellikle kullanıcı araştırması yapabileceğim tool'lara ek olarak Maze veya usertesting.com'u ben önerebilirim. Hani ihtiyaca göre bunlar gerçekten karşılaştırma yapılıp da seçilebilir belki. Çünkü hepsinin farklı avantajları var. Maze biraz daha hızlı geri dönüş alıp da gerçekten bir prototipe entegre ettiğinde çok güzel sonuçlar verebiliyor hızlı bir şekilde. Hangi tasklar ne kadar hızlı yapılmış, hangisi ne kadar başarılı olmuş gibi. Segmentation dediğin o kullanıcıyı iyi belirleme, belli hedef segment kullanıcılar oluşturma kısmında da mesela user testing'inde çok güzel bir segment profil oluşturma ayar desteği var. Evet, çok güzel. Ürünümüzü de test ettik, valide ettik yaptığımız tasarımı ve hatta her şey yolunda gitti ve production'a çıktık. Artık canlı da bir ürünümüz var. Artık kullandığımız tool'lar bitiyor mu? Hayır, tabii ki. Yani bizimki iteratif bir süreç, tabii ki sonrasında da ürünümüzün arkasında durmamız gerekiyor. Bu durumda da Full Story, Microsoft Clarity, Hotjar gibi araçlar aslında devreye giriyor. Ya bunların ana amacı aslında kullanıcı davranışlarını analiz etmek. Biz ne için kullanıyoruz? Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için. Çok güzel olarak sana anında dijital analitik analizler sunuyor. Yani bazen ısı haritaları sunuyor ve bu ısı haritaları, heatmap'ler sayesinde sen aslında en çok nereye tıklanmış, en çok etkileşim nerede olmuş, scroll'un sonuna kadar ulaşılabilmiş mi, gidilebilmiş mi, sayfanın en dikkat çeken bölgesi neresi gibi yani en çok tıklanılan, en çok gezinilen, en çok etkileşimde bulunan yerleri kolaylıkla görebiliyorsun bu ısı haritalarıyla. Hatta bazen bu tool'lar senin için otomatik öngörüler de yapıyor. Hani ayarlar kullanılarak aslında sana ışık tutan bazı insights'lar bile sunabiliyor. Ana özelliği aslında senin yaptığın ürün şu anda canlı tarafta hangi device'larda, hangi ülkelerde kullanılıyor ve nasıl kullanılıyor? Nereleriyle en çok etkileşime geçiyor? Nerede bir issue var? Bunları görebiliyorsun. Bir diğer güzel yanı da bunları raporlayabiliyorsun anlık olarak. Yani her an ya bu tarz session'ları izlerken bir sorunla karşılaştığında burada bir bug var, burada bir kullanıcı issue'su var diye hemen bir task açabiliyorsun ve hani senin elinde de bunun kanıtı olmuş oluyor ve bu şekilde senin performansını analiz etmeni ve hızlı bir şekilde bunları raporlayıp iyileştirmeni sağlıyor. Ben de bu alana aslında bir tane daha ürün ekleyebilirim. Biz şirkette Gainsight kullanıyoruz. Senin söylediğin gibi aslında bir gerçek zamanlı ve bir visibility sağlayan kullanıcı metriklerini ölçtüğümüz ve bunları raporladığımız dashboardlarda verileri bize sunan hem product manager'ın hem de benim sık baktığımız tool'lardan biri. Ya burada mesela şeyleri takip etmek çok güzel oluyor. Performansı, akışları, işte nereden kullanıcı nereye tıklayarak, hangi flow'u izleyerek bizim istediğimiz sonuca varıyor. Sayfayı, bir özelliği günde kaç kullanıcı takip ediyor. Mesela burada bazı özellikleri keşfettik biz. Bizim sistemimizde bir özellik var ve bunu o kadar az kişi kullanıyor ki ve biz bunu tutuyoruz hani sistemimizde. Aslında gerek
gereksiz şeyleri de üründen kaldırmak lazım. Delete yapmamız lazım. Bunları mesela discover ettik. Rapor üzerine çalışırken geçen yıl mesela ikinci sevdiğim şey de bu tool'u kullanırken aslında canlıdaki ürünün içerisine feedback tool'u yerleştiriyor olabilmeniz. Mesela işte bir pop-up hazırlayabiliyorsunuz ya da işte yeni bir özelliğiniz var mesela. Orada hemen bir pop-up ya da bir survey ya da işte ne bileyim bir tagle vesaire. Orada hemen metrikleri ölçebiliyorsunuz. Mesela kaç kişi tıklamış bu banner'a da yeni ürüne gitmiş görmüş gibi. Ya da ben direkt bir feedback survey yollamak istiyorum. Kullanıcı bulamıyorum mesela. Bu benim geçenlerde başıma gelmişti. Kullanıcılara birebir eriştiğim halde, maillerini aldığım halde kimse kullanıcı testime dönmedi. 2-3 tane cevap alabilmiştim ve bu benim için yeterli değildi. Başka platformlarda da paylaştığım halde yine de yeterli bir sayıya ulaşamamıştım. Ama daha sonra Gainsight'ın içerisinde in-app engagement özelliği var. Survey'imi yerleştirdiğimde sırf bir günde 20 kişiden fazla insandan feedback dönüşü aldım. Bu da çok bana hız kazandırdı ve çok fazla gerçek kitleme ulaşabildim. Ya diğer bir özelliği de gerçek kitleden kastı da burada personaları seçebiliyorsunuz bu tool'da. Mesela işte siz ürününüzü tanımladıktan sonra oradaki sistemleri ben de çok hakim değilim ama mesela finance manager'ı ya da işte front desk'te çalışan bir insan hani hangi kullanıcılara bu feedback pop-up'ını göstereceksin mesela bunları seçebiliyorsun. O yüzden bunun haricinde canlıdaki testlerimizi de yaptıktan sonra aslında ben de bir ürün daha bir tool daha tavsiye etmek istiyorum. Biz şimdi yeni Loom kullanmaya başladık. Bunu kullanmamızın sebebi de şuydu. Çok sık toplantı ayarlandığını fark ettik. Ya mesela bir ürün hakkında bir feedback almak istiyoruz, bir developer'la konuşmak istiyoruz ya da işte PM'le konuşmak istiyoruz ya da farklı stakeholder'larla ve sürekli takvimimiz toplantılarla dolu. Mesela 30 dakikalık, 1 saatlik. Aslında mesela küçük bir şekilde bir video hazırlanıp da karşı tarafa işte bu sorun bu deyip odan da feedback alsak 1 saat yerine belki de 20 dakikada çözeceğimiz işi 1 saatte çözmeye çalışıyoruz. Hatta bazen o kişi yoğun oluyor. İlerleyen haftalara schedule etmek zorunda kalıyoruz toplantıyı ve bu uzuyor da uzuyor. Bunu fark ettikten sonra Loom adında bir program satın aldık. Bunun aslında Figma ile de ve Miro ile de interaction'ı var. Quick bir şekilde mesela Loom düğmesi çıkıyor o ürünü aldıktan sonra Figma'nın üzerinde ve direkt record'a başlayabiliyorsunuz. Ya burada da basit olayı aslında ekranınızın recording edilmesi. Ama burada tabii ki AI'yı çok kullanan bir tool. Yine aynı şekilde mesela sizin tasarımınızı sunmanız açısından konu başlığından tutun da özeti, action point'ları her şeyin özetini kendisi çıkartıyor ve hem bütün ekiple paylaşmanızı sağlıyor ya da istediğiniz kişiye paylaşabiliyorsunuz ya da şirket özelinde bütün herkese paylaşabildiğiniz tool. Herkese tavsiye ederim. Mesela şu an benim toplantı sayım aşırı düştü. Birinden feedback almam gerektiğinde direkt Figma'da kısa yolu olduğu için anlatıyorum flow'u ve feedback almak istediğim kişiye gönderiyorum. Orada da zaten feedback verme var, arayüzü var. O kişi de record çekerek sana cevap atabiliyor ya da yazarak da sana cevap atabiliyor. Bu şekilde çok daha hızlı iletişime geçebiliyoruz. Gerçekten çok ilginç bir toolmuş yani ben şu an ilk defa duyuyorum ve yani bu şeyde çok kullanışlı geldi. Hani direkt ekran görüntüsünü al ve yolla. Demek ki Aynen çok hızlı e, zaman kazandırdı gerçekten hepimize. bu bölümümüzde zaten birçok tool'a da değindik. Research'ten tutalım, tasarıma, işte rakip analizi olsun ya da research içerisinde interview mu yapmak istiyoruz, kullanıcı akışlarını mı çıkarmak istiyoruz, ne istiyorsak birçok tool'a değindik ya da workshop düzenlerken neleri kullanabiliriz. Ben aslında şöyle bir şey eklemek istiyorum tool'larla ilgili. Tool'lar bizim ürünümüze göre, ürünümüzün kapsamına göre ya da o anki ihtiyacımıza göre değişebiliyorlar. Hani bu noktada da aslında evet tool kullanmak önemli çünkü gördüğümüz gibi bizi çok hızlandırıyor. Bizim zamanımızı çok verimli kullanmamızı sağlıyor ve günün sonunda da zaten bir şey teslim etmek istiyorsak bu tool'ları kullanmamız gerekiyor. Ama aslında bir tasarımcı olarak ya da eğer bir researcher'sanız önemli olan şey metodları bilmek, önemli olan şey tasarımı bilmek. Bu noktalarda sizin de kullandığınız farklı tool'lar varsa bize yazabilirsiniz. Ya da bu tool'lardan kullanıyorsanız yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bizim söyleyeceklerimiz bu haftalık bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki haftalarda yeni bölümlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.